Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir cüzdan yapılışı ile karşınızdayım. Bu göstereceğim modeli çantalarda da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. İpim Peria Baby Soft. Diğer ipim de Alize Koton arkadaşlar. Tığım 10 cm. Cüzdan için ideal bir boyut. Eğer çanta düşünürseniz daha büyük fermuar kullanabilirsiniz. Açık rengimle başlıyorum. Zincir çekerek bir tane tığımı sabitliyorum, ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Sonrasında fermuarımızın şu kısmından batarak başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapalım. İpimizi sabitledik. Sık iğne yaparak aynı hizada devam edelim arkadaşlar. Bu arada tığımda 1,5 milimetre. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam edelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık. 4 tane zincir çekiyoruz. Karşı tarafa atlıyoruz. Son yaptığımız sık iğnenin karşı hizasına batarak aynı şekilde sık iğne yaparak dönüyoruz. Tekrar yanına sık iğne yapıyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceğiz. Buraya geldiğimizde yine 4 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. 4 zincirimi de çektim. Buradaki sık iğneye kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da arkadaşlar sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Zincirlerimizin tepesine geldiğimizde buraya da 4 tane sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, zincirin olduğu kısma geldim. Şurayı yaptım. Son olarak burayı da sizinle birlikte yapmak istiyorum. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçta yaptığımız sık iğne ile kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Evet, bir zincir çekelim. Bir kere doluyorum. Buraya değil, ikinciye batarak ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. Şimdi gerideki göze batarak ikili trabzan yapıyoruz. Çapraz olacak arkadaşlar. Yalnız burada ipim bir yerde katından alındı sanırım. Tekrar yapıyorum. Evet, tekrar doluyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. 2 tane boş bırakıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir arkadaki geridekine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. 1 2 boş bırakıyorum. Pardon, ikinciye batıyorum. Ve bir geriye. Doladım. 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Sonra tekrar doluyorum. Ve bir geridekine batıyorum. Evet, çok pardon arkadaşlar. Burada 3 ileri gittim. Arada bir tane bırakacağım.
Çok fazla açık oldu. Bu şekilde dolayalım. Bir, ikinciye batalım. Şimdi geridekine. Bir ileri bir geri gibi oluyor. Dolayalım. Bir, ikinciye batalım. Dolayalım. Bir geridekine batalım. Dolayalım. 1 2. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, ben sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada başladığımız yer ile kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Burada ipimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Evet. Burada sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Mavi ipimizi de arada yürütelim. Daha sağlam olsun. Burada bütün ikili trabzanların tepesine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Burada birleştiriyorum. Ardından krem rengi ipime geçiyorum. Bu şekilde sıkılaştıralım. Bir tane zincir çektim kapamak için. Evet, şöyle bir kere doluyorum. Buraya bir tane boş bırakarak batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Çapraz olarak batıyorum. Bir gerisine batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir taneyi boş bırakıyorum. İkinciye ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir gerisine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Modelimiz görünmeye başladı, belli olmaya başladı. Sırayı da tamamlayalım. Sonraki sıra için yine sık iğne yapacağım. Yine geçişi göstereceğim arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Tekrar burada kapatıyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Arkası da bu şekilde oluyor. Onu da göstereyim. Evet. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Tekrar bu sıraya sık iğne yapacağız arkadaşlar. İkinci rengimizle. Dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde iki renkli de yapabilirsiniz. Renk geçişimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengimizi zaten bir önceki sırada göstermiştim. İstediğiniz boyuta gelene kadar devam edin arkadaşlar. Ben kamera arkasında tamamladıktan sonra bitmiş hali için ve altının dikimi için geliyorum. Evet.
Evet arkadaşlar, ben istediğim boyuta geldim. Böyle gördüğünüz gibi toplamda 6 sıra ördüm. Mavi ipimi de kopardım. Şöyle onu da araya alacağım. Bu sırada arkadaşlar önce bir zincir çekiyorum ve bütün ikili trabzanların tepesine batarak öncelikle sık iğne yapıyoruz. Bu sırada sadece sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde sonraki sırada birleştirmeye geçiyoruz. Evet, sık iğnemin olduğu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkası da böyle. Şimdi fermuarımı açıyorum ve tersini döndürüyorum. Burada birleştirmeye geçiyoruz. Birleştirmeyi her zaman yaptığım gibi arkadaşlar sık iğne yaparak devam ediyorum. Öncelikle şu başa kaydırma yöntemiyle gelmek istiyorum. Çünkü ortadan başlamak istemiyorum. Böyle ipiniz kenarda kalırsa bu şekilde kaydırma yöntemiyle başa gelebilirsiniz. Evet, bakıyorum şimdi. Evet, tam ortadayım şu anda. Birleştirmeye başlayabilirim. Buradan ve karşı taraftan arkadaşlar ilmek alıyorum. Sık iğne yaparak kapatıyorum. Aynı şekilde bütün gözleri karşılıklı olarak batıyoruz arkadaşlar. Evet, birleştirmemiz bu şekilde devam edecek. Sıranın sonuna kadar ben devam ediyorum. Bitmiş haliyle geleceğim. Evet, bitirdim arkadaşlar. İpimi de gizledim. Şöyle birleşmiş hali bu şekilde. Hemen düz tarafını çeviriyorum. Şöyle hep birlikte bakalım. Altı bu şekilde. Evet. Çok güzel oldu. Rengine ben bayıldım. Saks mavisini zaten çok severim. Bu şekilde arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.